Merhabalar. Bugün sizlere aracım için daha önce yapmış olduğum ayna katlama modülümü göstermek istiyorum. 2014 model Rio aracım için AliExpress'te gezinirken Kia Sportage modüllerini gördüm. Bu modüllerde dikkatimi çeken soketleri benim aracımdakiyle aynıydı. Ben de AliExpress'ten bu ayna katlama modülünü sipariş verdim. Geçmiş siparişlerime gidersem biraz gerilerde kaldı sanırım. Bu ürün yayından kalkmış ama şu şekilde arama yaparsak çıkacaktır. Evet, modül bu arkadaşlar. Soket kısmı birebir aracımıza uyuyor. Ancak modülün çalışma yapısı, pin bağlantıları bizim aracımıza uygun değil. Aynen bu modülü sipariş verdim. AliExpress'ten geldikten sonra gerekli ölçümleri yaptım ve pin değişikliklerini tespit ettim. Bu iki soket üzerindeki bazı pinlerin yerlerini değiştirerek modül Rio aracımıza uygun hale geliyor. Sizlere bu pin ayarlarını anlatmaya çalışacağım. Biraz karışık gelebilir. Daha net anlaşılması için kısa bir animasyon hazırladım. Bildiğimiz gibi modülümüz Sportage modülü. Bildiğim kadarıyla 2012 sonrası diye geçiyor bu kasalar. Bu modülde standart olarak bir adet kilit sinyali, bir adet de kilidin açılma sinyali var. Normal şartlarda bu modül direkt Sportage araçların soketine takılıyor ve çalışıyor. Ama Kia Rio'lar için pinlerinde bahsettiğim ayarı yapmamız gerekecek. Bu modülün kendine ait 2 adet konnektörü var. Konnektörün pinleri aynen bu şekilde bağlı. Ekranda şu anda gösterdiğim pinler soketleri elimizde bu şekilde tuttuğumuzda geçerlidir. Ters tutup pinlerin yönlerini karıştırmamak lazım. En baştan şunu belirteyim. Modül tarafıyla bir işimiz yok. Modülün çalışma mantığı aslında Rio aracımıza uygun. Yapacağımız işlemler sadece bu iki konnektörde olacak. İki konnektörde de toplam 12 adet pin var. Üstteki 6 pin ile alttaki 6 pini yer değiştireceğiz. Yani bu kabloları üste taşıyacağız. Üstteki kabloları da aynen alta taşıyacağız. Ben burada animasyonda tabii toplu şekilde gösteriyorum ama bunları tek tek yapmak çok daha kolay olur. Yani nasıl yapacağız? Birinci pinle 7. pini, ikinci pinle 8. pini, 3 ile 9'u, 4 ile 10'u, 5 ile 11'i, 6 ile 12. pinleri yer değiştireceğiz. Bu işlem iki soket için de geçerli. Bu noktada işlemin zor kısmı halloldu zaten. Alt sırada birkaç pinin yeri değişmesi gerekiyor. Peki bunlar hangi pinler? Animasyonda gördüğünüz gibi karşılıklı olarak 7. ve 12. pinlere bağlı olan kabloları söküyoruz. Birbirleriyle yer değiştiriyoruz. Yani her bir sokette 7. pini çıkartıp 12'ye takıyoruz. 12. pini çıkartıp 7'ye takıyoruz. Bu kısım da anlaşılmıştır sanırım. Son bir işlem kaldı. Soldaki konnektörümüzde 10. ve 11. pinler, sağdaki konnektörde ise 8 ve 9. pinler. Bu pinleri birbirleriyle yer değiştireceğiz. Yani ne demek istiyorum? Soldaki konnektöre bakarsak 10. pinle 11'i yer değiştiriyoruz. Yani 10'daki kabloyu söküp 11'e takıyoruz. 11'deki kabloyu söküp 10'a takıyoruz. Sağdaki konnektörde de aynı şekilde 8'deki pini söküp 9'a takıyoruz. 9'daki pini söküp 8'e takıyoruz. Yan yana olan bu pinler yer değiştirmiş oluyorlar. İşlem tamam arkadaşlar. Artık modülümüz Rio aracımıza uygun bir şekilde çalışıyor olacaktır. Aracımızdaki orijinal soketi kullanarak kesme biçme yapmadan bu modülü kullanabiliriz. Tabii kesme biçme yok derken en başta gösterdiğim yeşil ve gri kabloları aracımıza bağlayacağız. Bu noktada 2 tane ek yapmamız gerekiyor. Benim aracım Rio'nun bas paketiydi. Yani Nati paket. 2014 model Nati paketti. Yani bende fabrikasyon üretimde katlanır ayna yok. Dolayısıyla bu ekranda gördüğünüz soldaki ayna katlama tuşu da yoktu bende. Ben o tuşu da temin ettim. Ama şöyle bir bilgi aktarmak istiyorum sadece bu aşamada. Aracınız bas paket değilse, yani Nati veya Comfort paket değilse, diğer üst paketlerde aracınızın aynaları fabrikasyon katlanır şekilde geliyordur zaten. Ancak benim aracımda durum farklıydı. Ben sonradan katlanır ayna temin ettim. Bunları aracıma montajladım. Gerekli kablolarını çektim vesaire. Ama şöyle bir ayrıntı var. Rio'nun servis kitapçığında bu switch'teki 11. pin aküye bağlıdır diyor. Yani bu ne demek? Her zaman bu noktada elektrik var demek. Araç kapalı da olsa her zaman elektrik var demek. 12 voltu görmemiz gerekiyor demek. Ama benim aracımda yoktu. Ayna katlama olmasa da var diye gösteriyor bu diyagramda ama bu diyagram benim aracımda doğru çıkmadı açıkçası.
Bu 11. pine denk gelen aracımızın orijinal konnektöründe, yani modülden bahsetmiyorum, bu switch'e giren orijinal konnektörümüzdeki ekranda gördüğünüz 8 numaralı pinde 12 volt her zaman olmalı. Benim aracımda bu yoktu. Ben buraya ekstradan bir 12 volt çekmek zorunda kaldım. Bunu da ek bilgi olarak iletiyorum. Ama dediğim gibi aracınız NATI veya Comfort değilse ve sonradan katlanır ayna yapmıyorsanız bu bilgi sizin için önemli değil. Bir arkadaşımın Fancy aracında denedik bu modülü. Bu şekilde çalıştı. Yani oraya bir ekstra 12 volt çekmemiz gerekmedi. Dediğim gibi bas paket değilse, NATI veya Comfort değilse aracınız zaten orada 12 volt hali hazırda bekliyor. Ki zaten ayna katlamalarınız normalde de standart donanımda da çalışıyor olmalı. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Animasyonda izlediniz tabii ki ama çok detaylı anlatmaya çalıştım. Görsel olarak da size göstermeye çalıştım. Şöyle bir durum var. Videoyu hatırlarsanız, örneğin videoda şu 3 siyah kablo yeşil görünüyordu. Bu neden oluyor? Her gelen modül farklı renk kablolarla gelebiliyor. Veya hemen yanındaki pembe ve mor kabloları görüyorsunuz. Bu kablolar farklı renklerde gelebiliyor. Biz modülümüzü modifiye ederken az önce animasyonda gösterdiğim pinlerin numaralarına göre gerekli değişiklikleri yapmamız gerekiyor. Bu kısım çok önemli. Renklere bakarsanız hata yaparsınız. Gördüğünüz gibi orijinal soketime birebir uyumlu. Hiçbir kesme işlemine gerek kalmıyor. Sadece dediğim gibi yeşil ve gri kablolarımızı kilit, yani kapının kilitlenmesi ve açılması sinyallerini modüle iletmemiz gerekiyor. O bağlantıları da göstereyim size. Aracımızın kilit motoruna yakın bir elektrik soketi var. Burada şu an görüntüde çıkmıyor olabilir ama ben buraya görselini eklerim. Net fotoğraflarını çektim. Birinci ve ikinci kablolardan ek alacağız. Birinci kabloya yeşil kablomuzu bağlıyoruz. İkinciye de gri kablomuzu bağlıyoruz. Yani bu soketteki birinci pinde kapı kilitlendiğinde artı 12 volt sinyali geliyor. İkinci pinde de kapı açıldığında artı 12 volt sinyali geliyor. Bu bağlantıya da dikkat etmek lazım. Ters bağlanırsa modül ters mantıkta çalışır. Tekrar kapı döşemesini falan sökmek zorunda kalırsınız. Çok ilginç ki bu mantığı kimse çözmemiş. Herhangi bir AliExpress satıcısı aslında bunu çok kolay yapabilirdi. Kia Rio orijinal modül şeklinde satışa sunabilirdi. Bu da ilginç. Türkiye'de de pek bulunmuyor bu Sportage modülü. Sanırım Hyundai iX35'lere de uyuyor bu modül ama Sportage'e eminim. Kia Club forumunda bununla ilgili bir konu açmıştım. Oradan görüp yapmak isteyen bir arkadaşıma da yardımcı oldum telefonla. O da kendisi aynen bu şekilde yaptı ve çalıştı. Yani iki araçta test etmiş olduk bunu. O arkadaşımın aracı Fancy paketti ve o bahsettiğim 12 volt sorunu tabii ki onda olmadı. Ama dediğim gibi bas paketse aracınız, NATI paketse ve sonradan katlanır ayna yapıyorsanız o 12 volt bağlantısını yapmanız gerekiyor. Bu da ek bir detay, bir bilgi olsun. Sizlere aktaracaklarım bu kadar. Herhangi bir anlaşılmayan, takıldığınız yer olursa yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Instagram'dan özel mesaj ile de ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.